Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modeli istediğiniz örgü çeşitlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelim için ben 250 metre uzunluğunda ip kullandım. 3,25 milim şişle beraber modeli ördüm. Sizler de ipinizin kalınlığına göre, elinizin sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Modeli dediğim gibi küçük bebekler için olan örgülerde, büyükler için olan örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir model çalışması. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelim 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Sonrasında 4 ilmek ve kenarda birer ilmek için artı 2 ilmek ekleyerek modelime başladım. Yani 8 ilmek katları ilmek sayımı attım. Sonrasında artı 4 ilmek attım. Bir de kenar ilmeklerim için artı 2 ilmek daha ilave ederek modeli ördüm. Şimdi sizlere modelin yapılışını anlatacağım. Modelim için ipimi aldım, şişimi de aldım. Şişimin üzerine ilmeklerimi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ilmeğimi modelim için attım. Yani 8 ilmeğin katları olarak ilmeklerinizi atabilirsiniz. Sonrasında 4 ilmek ilave ediyorum. 2, 3, 4 ilmek ilave ettim. Kenar ilmeklerim için birer tane yani 2 ilmek daha ilave ettim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmekle beraber modeli sizlere anlatacağım. Sizler de dediğim gibi başlayacak olduğunuz sayıya göre ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Modelin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimin ikincisine sağ şişime şöyle arkadan takıyorum. İlkini sol şişimin üzerine alıyorum. Sağ şişimdekini yine sol şişimin üzerine alıyorum. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Şöyle 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimin ikincisine sağ şişimi taktım. İlk ilmeği sol şişimin üzerine alıyorum. Sağ şişimdeki ilmeği de yine sol şişimin üzerine alıp düz olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzdeki sıramızı tamamladık. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimizin yerini değiştirmiştik. Ön yüzde. Şimdi arka yüzde ipimi arka yüzde alıyorum. Bunun ikincisini şu şekilde ters olarak örüyorum. Daha sonra birincisini ters olarak örüyorum. Ördükten sonra sol şişimden ilmekleri bırakıyorum. Sonra bir ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında bir ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğime geldim. İpimi arka yüze aldım. İkincisini ters örüyorum. Birincisini ters örüyorum. 2 ilmeği sol şişimden bırakıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 4 ilmeğimi ters örüyorum.
Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde arka sıradaki örgümüzü tamamlamış olduk. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Burada yine ön yüzde tekrarladığımız işlemi aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ilmeğim vardı. İkincisine sağ şişimi taktım. İlkini şişten çıkartıp sol şişimi aldım. Sağ şimdikini yine sol şişime taktım. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğime geldim. İkincisine sağ şişimi taktım. Birinciyi sol şişimi aldım. Sağ şişimdeki ilmeği de yine sol şişimi aldım. Düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek ön yüzdeki sıramı tamamlıyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Modelimiz 6 sırada bir oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. İpimi arka yüze aldım. Yerlerini değiştirdiğim 2 ilmeğime geldim. İkincisini ters örüyorum. Birincisini de ters ördüm. 2 ilmeği sol şişimden bıraktım. Sonrasında bir ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasındaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğime geldim. İkincisini ters örüyorum. Birincisini de ters ördüm. 2 ilmeği sol şişimden bıraktım. Bir ilmeğimi düz ördüm. 4 ilmeğime ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğime geldim. İkisinin yerlerini değiştireceğim. Arkadan ikinci ilmeğime girdim. İlkini çıkarttım. Sol şişimi aldım. Sağ şişimdeki ilmeği de yine sol şişimi aldım. Düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Yerlerini değiştirecek oldum. 2 ilmeğe geldim. İkincisini sağ şişimin üzerine alıyorum. Birinciyi sol şişime taktım. İkinciyi de taktım. Düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış oluyorum. Örneğimizin görünümü bu şekilde. Arka yüzde yine arka yüzde yapmış olduğumuz işlemi tekrarlayacağız. Sonra ön yüzde tekrardan model kurulumuna geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu bizim 6. sıramız. Son sıramız. Sonra ön yüzde model kurulumu yapacağız. 4 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimizin yerini değiştirmiştik. İkincisine sağ şişimi takıyorum. Ters olarak örüyorum. Birincisini de yine ters olarak örüyorum. Sol şişimden 2 ilmeğimi bırakıyorum. 1 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi düz örüyorum. Yerlerini değiştirmiş olduğum ilmeklere geldim. İkincisini ters olarak örüyorum. Birincisini de yine ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sol şişimden bıraktım. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci model kurulumuna geçiyoruz. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada şimdi şu düz işlemi şuraya yapacağız. Şuradaki zikzak şeklinin üzerine yapacağız. Bu
şuradaki düz örgünün üzerine de zikzak şeklini yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağ şişimle ikinci ilmeğime giriyorum. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Sol şişimin üzerine alıyorum. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişimin üzerine alıyorum. Düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani buradaki düz örgünün üzerine şuradaki zikzak şeklini yapmış olduk. Sonra buradaki 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki düz örgünün üzerine zikzak şeklini yapacağız. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimin ikincisine sağ şişimle girdim. İlkini sol şişim üzerine alıyorum. Sol şişimdeki ilmeğimi de yine şöyle sağ şişimdeki ilmeğimi de sol şişime taktım. Düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimin ikincisine sağ şişimi taktım. İlkini sol şişime aldım. Yerlerini değiştirdim. Düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde ikinci modelin kurulumunu da yapmış olduk. Bu şekilde sıralarımızı ilerleterek öreceğiz. Şöyle yapmış olduğum modelde sizlere göstereyim. Bu şekilde modelin ilerlemiş hali. Güzel bir çalışma. Umarım sizler de benimle beğenerek örersiniz. Şurada zikzak yaptığımızın üzerine düz model, düzün üzerine zikzak, bu şekilde sıralarımız ilerliyor. Dediğim gibi zevkli örülen bir model, güzel bir çalışma. Umarım sizler de beğenerek örgülerinizde kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.